Lezzeti Tam kanalından herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kış hazırlıkları tam gaz devam ederken domateslerin muhafazası ile ilgili çok farklı yöntemlerle sizlere değişik paylaşımlarda bulunacağım. İlk olarak istediğiniz miktarda domates kullanabileceğinizi belirterek domateslerin bir kısmını tenceredeki kaynar suyun içerisine atıyorum. Atmadan önce şöyle gördüğünüz gibi üzerine çarpı şeklinde çizikler atıyorum. Bu şekilde kaynar suyun içerisinde bekleterek rahat bir şekilde kabuklarının soyulmasını sağlayacağım. Domateslerim kaynar suyun içerisinde kenarda beklerken yine farklı domateslerimi aldım. Gördüğünüz şekilde kabuklarını güzelce soyuyorum. Domateslerimizin kabuklarını soyduktan sonra sap kısımlarının bağlantı kısmını koparıp sonrasında domateslerimizi küçük doğramaya başlıyoruz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni videolardan da haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu arada sizler derin dondurucuda ya da kış hazırlıkları için domatesleri farklı bir yöntemle muhafaza ediyorsanız onları da yorum kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz. Doğramış olduğum domatesleri gördüğünüz gibi kapaklı bir kabın içerisine yerleştiriyorum. Bu kapaklı kabın içerisinde domates fazla miktarda olduğu için bunu özellikle geniş kalabalık aileler için ya da misafir davetlerinde kullanılmak üzere bu büyük kaplara koyabilirsiniz. Küçük bardaklardaki domatesleri çorbalar ya da pilavlar için kullanabilirsiniz. Geri kalan domateslerimi de büyüklü küçüklü şöyle gördüğünüz gibi fermuarlı poşetlerimin içerisine yerleştiriyorum. İçerisindeki o fazla havayı almak için kenar kısmından içe doğru bir pipet yerleştirdim ve pipetin havasını bu şekilde içime doğru çekerek poşetin içerisindeki tüm o hava boşluğunu alıyorum. Gördüğünüz şekilde daha küçük klipsli poşetleri de yerleştirdim. İstediğiniz şekilde bunları kullanabilirsiniz. Taze fasulyeye ya da güveç yemeklerine rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel domatesler olacak. Hemen bu domateslerimi şöyle kenara koyacağım. Bardakları yerleştirmiş olduğumuz domateslerin ağız kısmını streçle güzelce kapatıyoruz. Bu domateslerimiz hazır olduktan sonra farklı bir yöntem. Bu kez de güzelce domateslerimizi soyduktan sonra yine baş kısımlarını koparıp robotun içerisinde domateslerimizi doğrayacağız. Robottan görmüş olduğunuz domateslerimizi geçiriyoruz. Sonrasında da bu domateslerimizi pet şişenin içerisine yerleştireceğiz. Pet şişenin kapağını kapattıktan sonra içerisinde herhangi bir koku oluşmayacak ve bu pet şişeler sizler için tek kullanımlık fazlaysa sonrasında pet şişeyi ikiye bölerek domatesleri de iki farklı yemekte kullanabilirsiniz. Kaynar suya yerleştirmiş olduğumuz domatesleri suyun içerisinden çıkaracağım. Suyun içerisinden çıkarmış olduğumuz domatesleri gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla hafif bir kabuğunu kaldırdığımızda aşağı doğru rahatlıkla geri kalan kabuklar gelecek. Baş kısmını da kopardıktan sonra yine robotumuzun içerisine domateslerimizi alacağız. Bu domateslerimizi güzelce yine robottan geçireceğiz. Hazırladığımız domatesleri tencerenin içerisine koyduk. Tenceremizi hemen ocağın üzerinde
domateslerle beraber pişmeye bırakacağız. Şimdi daha farklı bir yöntemle domateslerin muhafazası ile ilgili, şimdi de domateslerimizi aldık. Gördüğünüz gibi yuvarlak bir şekilde kesim yapıyorum. Buradaki domatesleri de büyük et parçalarında ya da büyük tavuk parçalarında, bonfilede vesaire rahatlıkla kullanabilirsiniz. Farklı olarak domateslerimi yarım ay şeklinde keseceğim. Bunları da fırında, domates biber tariflerinde, kıymalı yemeklerinizde rahatlıkla bu şekilde hazırlayıp yine derin dondurucuda muhafaza ederek kışın gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Domateslerimizi kestikten sonra ilk olarak yuvarlak domateslerimizi hemen poşetin içerisine yerleştireceğim. Bu arada değerli takipçilerim, sesim için çok özür diliyorum. Şu sıra hafif bir hastalık geçirdiğim için sesim bu şekilde sizleri az da olsa rahatsız edebilir. Domatesleri poşetimizin içerisine güzelce yerleştireceğiz. Ben bu şekilde klipsli olan poşetlerden kullandım. Çünkü bunlar dolapta daha düzgün bir şekil alıyor. İsterseniz normal buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine pipetle içerisindeki fazla havayı alarak domateslerimizi vakumladık. Geriye kalan tüm domatesleri yine aynı şekilde poşetlerimizin içerisine yerleştiriyoruz. Aslında evinizdeki kişi sayısına göre, yemek yaptığınız kişi sayısına göre poşetlerin içerisine koyacağınız domates miktarları da değişebilir. Bunu kendinize göre sizler de rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Şimdi bütün olarak da isterseniz domateslerinizi yine buzdolabı poşetinin içerisine koyarak kışın dolmalarda ya da istediğiniz farklı çeşit yemeklerde yine aynı şekilde domateslerinizi kullanabilirsiniz. Bütün olarak da atmış olduğunuz domateslerde herhangi bir bozulma vesaire olmayacak. Yine dondurucuya atarak istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Şimdi domateslerimi belli bir süre pişirdikten sonra tenceredeki domatesleri ikiye ayıracağım. Bir kısmını kenara koydum. Tencerenin içerisindeki domateslerin üzerine sarımsak rendeliyorum. Ve bu şekilde tekrardan ocağın üzerinde pişmeye bırakacağım. Pişirdikten sonra domateslerimizi şöyle bardaklarımızın içerisine yerleştiriyoruz. İstediğiniz farklı sos çeşitlerinde ya da bu şekilde pişirilmiş olan domatesleri hangi yemeklerde tercih ediyorsanız bu yemeklerde bunları kullanabilirsiniz. Geriye kalan sarımsaksız domatesi de büyük kabın içerisine yerleştirdim. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit farklı şekillerde domateslerin derin dondurucuya atılması ile ilgili güzel bir video oldu. Hoşça kalın.